Herkese merhaba arkadaşlar. Emanet Listi yeni bölüm analiz videoma hepiniz hoş geldiniz. Dizimizi daha rahat izleyebilmeniz için birçok altyazı ile eklemiş bulunmaktayım. İstediğiniz altyazıyı videonun sağ altyazılar kısmından seçebilirsiniz. Lafı daha fazla uzatmadan dizimize geçelim. Yaman ve Seher'in birbirlerini bırakmamalarını istiyorsanız, İkbal'in Zuhal gibi tutuklanıp hapiste çürümesini istiyorsanız beğeni tuşuna basalım ve kaç kişi olduğumuzu görelim. Dizimizden çıkan oyuncular olacak mı? İkbal'in hazırladığı yeni plan ne? Seher ve Yaman barışmadan araları bozulacak mı? Kiraz ve Ali birlikte olacak mı? İşte bütün sorularınıza cevap vereceğim arkadaşlar. Bu videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Emanet Liste'nin yeni bölümünde Yaman Seher'e gerçekleri bir süreliğine daha anlatamayacak. Çünkü Yaman gerçekleri Seher'e söylerse onun büyük bir zarar vereceğini anlayacak. Onun için de Seher gerçekleri bir süreliğine çözemeyecek. Ama Yaman'ın bir şeyler gizlediğini anlayacak. Yaman bu süre içinde Seher'in kalbine tekrardan girmek isteyecek. Ama Yaman'ın bunu yapması zor olacak. Çünkü Yaman Seher'e yaklaştıkça Seher onu istememeye başlayacak. Yaman da bir türlü Seher'e kendisini affettiremeyecek. Seher ise Yaman'ın kendisine yakın davranışlarından çok şüphelenecek. Hatta Seher yine Yaman'ın kendisini kandırdığını sanacak. Bu yüzden Seher Yaman'ın iyi davranışlarına karşı hiçbir tepkide bulunmayacak. Hatta Seher Yaman'dan uzak durmak için elinden ne geliyorsa yapacak. Ama Seher'in de bu yolda vermesi gereken zorlu sınavlar bulunacak. Seher hala Yaman'a aşık olduğu için onun aşk acısına dayanamaz hale gelecek. Seher ilk başlarda Yaman'ı affetmek istese de bunda başarısız kalacak. Bu yüzden iki aşığımızın kavuşması bir süreliğine daha gerçekleşmeyecek. Seher ise Yaman'ın kendisine iyi davranışlarından şüphelenecek. Çünkü Seher Yaman'ın iyi oluşuna bir anlam veremeyecek. Seher önümüzdeki bölümlerde Yaman'ın bir şeyler sakladığını fark edecek. Seher gerçekleri öğrenmek için yine Yaman'ın odasına gidecek. Ama Seher orada hiçbir kanıta rastlayamayacak. Tam o sırada Seher umutsuzluğa kapılmışken İkbal yetişecek. İkbal tüm olup biteni Seher'e anlatacak. Seher de İkbal'in söylediklerini duyunca büyük bir şok geçirecek. Seher nasıl olur da Yaman'ın kendisi hakkında kötü düşündüğünü sorgulayacak. Ardından Seher Yaman'ın yanına gidip ondan hesap soracak. Seher gururu kırıldığı için Yaman ağzına geleni söyleyecek. Yaman da Seher'e karşı suslu olduğundan susacak. Yaman'ın bu suskunluğu Seher'in öfkesini dindirecek. Çünkü Yaman Seher'e karşılık verseydi onu sonsuza kadar kaybedebilirdi. Seher ilk zamanlar Yaman'a karşı olan kızgınlığını devam ettirecek. Hatta Seher bir daha Yaman ile birlikte olmayacağını dile getirecek. Yaman ise Seher'den bu sözleri duyunca çok üzülecek. Hatta Yaman Seher'i kaybedeceği için hayata küsecek. Ama Yaman ne olursa olsun umudunu asla kaybetmeyecek. Seher bu süre zarfında geçmişte yaşadıklarını düşünecek. Seher, Yaman'ın kendisine ettiği eziyetleri hatırlayacak. Seher yaşadığı kötü olayları hatırladıkça büyük travmalar geçirecek. Seher'e bu yoldaki en büyük desteği yine Yaman verecek. Seher Yaman'a kızmış olsa da sonradan onu affedecek. Önümüzdeki bölümde Yaman kendisini Seher'e affettirmenin yolunu bulacak. Yaman, Yusuf sayesinde Seher'e yakın olmaya çalışacak. Seher de Yusuf'u üzmek istemediği için Yaman ile birlikte olacak. Yaman da Seher'e yakın olduğu süre içinde kendisini onu affettirmek isteyecek. Seher de Yaman'ın pişman oluşunu görüp onu affetmeyi tercih edecek. Böylece sonunda Seher Yaman'ı affedecek ve iki sevenimiz sonunda yeniden kavuşacak. Onların bir araya gelmesiyle Yusuf mutlu olacak. Hatta bu mutluluğun üzerine bir mutluluk daha gerçekleşecek. Çünkü Yusuf'un velayet davası sonuçlanacak. Yaman Yusuf üzerindeki tüm haklarından feragat edecek. Böylece sosyal hizmetlerde Yusuf Seher'e verecek. Seher de Yusuf'un velayetini aldığı için çok mutlu olacak. Yusuf da sonunda çocuk esirgeme kurumuna gitmeyeceği için sevinecek. İkbal tüm kötülüklerine kaldığı yerden devam edecek. İkbal'deki bu miras hırsı onun gözünü kanla bürütecek. Ayrıca İkbal, Zuhal'in intikamını da Seher'den almaya çalışacak. Eğer Seher dikkatli olmazsa bu onun sonu olacak. Zuhal ve Selim sorunu ise tamamen ortadan kalktı. Selim artık dizimizde olmayacak. Selim'in dizimizdeki rolü kalmadığı için dizimizden ayrıldı. Zuhal sorunu ise bir süreliğine daha devam edecek. Zuhal birkaç yıl hapis yatacak. Tabi sonradan serbest bırakılacak. Çünkü Zuhal'in psikolojisi yerinde olmadığı için serbest kalacak. Zuhal serbest kaldığı için İkbal ile Seher'in sonunu getirmeye çalışacak. Zuhal'in dizimize tekrar dahil edilmesi yeni sezondan sonra gerçekleşecek. Çünkü hatırlarsanız önceki bölümde İkbal bir konuşma yapmıştı. İkbal artık ben senin hakkından geleceğim teyze bozuntusu demişti. Yani İkbal'in bu konuşması Zuhal'in şimdilik diziden ayrıldığının kanıtıdır. Zuhal'in dizimizden ayrılmasıyla yeni kötüler dizimize dahil edilecek. Bu kişi bir erkek karakter olacak. Büyük ihtimalle bu kişi Aksak rolüyle dizimize dahil edilecek. Aksak'ın diziye gelerek Seher ve Yaman'ın hayatına bomba gibi düşecek. Çünkü Aksak Seher'e aşık olacak.
Aksak Yaman'ın yeni rakibi olarak dizimize katılacak. Yani önceleri Seher Yaman için mücadele ediyordu. Şimdileri de Yaman Seher için mücadele etmek zorunda kalacak. Eğer Yaman bu konuda dikkatli olmazsa Seher'i sonsuza kadar kaybedecek. Çünkü Seher Yaman'ı terk edip Aksak ile evlenmek zorunda kalacak. Yaman yine Seher'e kötü davranırsa Seher ondan ayrılacak. Yaman da sonsuza kadar Seher'i kaybedecek. Onun için Yaman'ın bu konuda çok hassas davranması lazım. İkbal gerçek yüzü ortaya çıkana kadar kötülük etmeye devam edecek. İkbal'in kötülüklerine tüm konaktakiler şahit olacak. Hatta Neslihan İkbal'e kötülüklerinde yardımlarda bulunacak. Çünkü hatırlarsanız önceki bölümlerde İkbal Neslihan'a bir iyilik etmişti. İkbal Neslihan'a çok pahalı bir kıyafet almıştı. İkbal ardından bir konuşma yapmıştı. İkbal karşılıksız iyiliklerin bir gün işine yarayacağından bahsetmişti. Yani İkbal yeri geldiğinde Neslihan'ı da kullanacağım demişti. İkbal önümüzdeki bölümlerde Seher hakkında daha farklı kötülükler edecek. İkbal Seher'i Yaman'dan ayırmak yerine Yaman'ı Seher'in gözünde bitirmek isteyecek. Hatta İkbal yeri geldiğinde Seher'in ölüm fermanını verecek. Eğer Seher dikkatli olmazsa ölerek dizimize veda edecek. İkbal, Zuhal gibi Seher'in de sonunu getirecek. Ama Yaman'ın aşkı her şeye rağmen Seher'i korumaya devam edecek. Gerçekler ise hiçbir zaman gizli kalmayacak. Seher bu süre içinde Yusuf için bahçe işleriyle ilgilenecek. Seher o sırada bahçıvanın okuma yazma bilmediğinin farkına varacak. Seher bu nedenle bahçıvan okuma yazmayı öğretecek. Bahçıvan da Seher sayesinde okuma yazmayı öğrenecek. Ve bahçıvan Seher'in yaptığı bu iyiliği asla unutmayacak. İkbal ise bahçede gezinirken Seher hakkında kötülükler yapacak. Bahçıvan ise İkbal'in tüm kötülüklerini işitecek. Bu yüzden bahçıvan gerçekleri Yaman'a anlatmaya çalışacak. Ama bahçıvan konuşamadığı için kimseye gerçekleri anlatamayacak. Bahçıvan yazı yazdığı için Yaman'a bir not yazacak. Yaman da sonunda İkbal'in tüm gerçek yüzünü görecek. Yaman ilk zamanlar bahçıvanın söylediklerine inanmak istemeyecek. Hatta Yaman bahçıvanın yalan söylediğini düşünecek. Sonradan Yaman Zuhal olayını hatırlar olacak. Bu yüzden Yaman İkbal'i göz hapsine alacak. Ziya ise İkbal'in gerçek yüzünü yeniden görecek. Ziya olanları gördüğü gibi Yaman'a gerçekleri anlatacak. Yaman da sonunda İkbal'in bir katil olduğunu fark edecek. İkbal ilk başlarda Yaman'a suçsuz olduğunu inandırmak isteyecek. Ama Yaman asla İkbal'e güvenmeyecek. Yaman, Zuhal gibi İkbal'in de kolundan tutup onu konaktan kovacak. Hatta Yaman bununla da yetinmeyip İkbal'i polislere teslim edecek. İkbal de Seher'in ablasını kasten öldürdüğü için hapse girecek. Yani İkbal de sonunda hapse girip hayatının geri kalanını orada devam edecek. Ziya'nın hayatı da artık düzene girecek. Çünkü İkbal'in Ziya'nın hayatından çıkması olumlu gelişmelere neden olacak. İkbal, Ziya'nın hayatındayken Ziya sorunlarla ve hastalıkla boğuşmaktaydı. Tabi Ziya İkbal'i sevdiği için ilk zamanlar çok üzülecek. Ama sonradan Seher'in destekleri olumlu sonuç doğuracak ve Ziya gün geçtikçe iyileşmeye başlayacak. Yaman da abisinin iyileşmeye başladığını görünce çok mutlu olacak. Hatta Yaman bu konuda Seher'e şükredecek. Ayrıca Ziya güzel bir başlangıç yapacak. Ziya artık dışarıya çıkmaya ve insanlarla zaman geçirmeye başlayacak. Hatta Ziya'nın hayatına yeni birisi dahil olacak ve Ziya bu kişiyle evlenip çok mutlu olacak. En son Sultanala arkadaşının ölümüyle çok üzülmüştü. Sultanala bu üzüntüyle Ali'nin evlenmesi için çabalamaya başlamıştı. Çünkü Sultanala ölmeden önce Ali'nin evlenmesini görmek isteyecek. Bu yüzden Sultanala Kiraz'ı gelini olarak görecek. İlk zamanlar Sultanala Kiraz'a çok kötü davranmaktaydı. Ama sonradan Sultanala Kiraz'ın temiz kalbini gördü. Ve Sultanala Kiraz'ın iyi bir insan olduğunu fark etti. Bu yüzden Sultanala Ali ve Kiraz'ın evlenmesi için çalışmalarına başlayacak. Hatta Sultanala planlar hazırlayıp Ali ve Kiraz'ın yakınlaşmasını sağlayacak. Ali ilk başta bu evliliğe olumlu bakmayacak. Çünkü Ali Kiraz'ın kendisini sevmediğini düşünecek. Bu yüzden Ali bu evlilikten uzak duracak. Ama sonradan Sultanala Kiraz ile ciddi bir konuşma yapacak. Kiraz da Sultanala'ya Ali'yi sevdiğini itiraf edecek. Ama Kiraz Ali'ye layık biri olmadığını belirtecek. Sultanala bunu öğrendiği gibi Ali'ye her şeyi anlatacak. Böylece Ali Kiraz'ın kendisini sevdiğini sonunda anlayacak. Bunun üzerine Ali Kiraz'a evlenme teklifinde bulunacak. Kiraz da Ali'nin evlenme teklifini kabul edecek. Artık Kiraz ve Ali evlenip mutlu olacak. Hatta Ali ve Kiraz'ın bir bebekleri olacak ve bu habere herkes çok sevinecek. Sultanala bu mutluluğu gördükten sonra ölecek. Çünkü Sultanala'nın dizide bir rolü kalmayacak. Sultanala'nın ölümüyle Ali büyük bir yıkım geçirecek. Tabi Kiraz'ın destekleriyle Ali bu zorluğun da üstesinden gelecek. Peki Yaman, Seher'i hak etmek için ne kadar çaba göstermeli? Aşağıda yorumlarınızı bekliyor olacağım. Böylelikle bu bölümümüzün de sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Beni desteklemek için yorum atmayı, videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.